Bugün sizlerle beraber hareketli bir RGB lamba yapacağız. Parçalarımızın hepsi burada ve bu parçalar toplamda 3 renkten oluşuyor. 20-25 parçalık bir model ve bu modeli yaparken ihtiyacımız olan bazı şeyler daha var. Bu modeli toplamda 4 aşamadan oluşacak şekilde yapacağız. İlk olarak modelimizi bulacağız. Daha sonrasında yazdırılabilir bir duruma getireceğiz. Yani G-kodu çıkaracağız. Ardından elektronik kısmı var ve benim en kötü olduğum kısım elektronik kısmı. Elektronik kısmında çeşitli lehimler yapmam gerekecek fakat lehim konusunda gerçekten başarısızım. Bu yüzden bunu sorun etmeden dümdüz yolumuzdan devam edeceğiz. Eninde sonunda lehimi de bir şekilde öğrenmiş olacağım. Son olarak lambamızı da birleştirdikten sonra artık modelimiz hazır olacak ve sizlerle beraber bu modeli bitirmiş olacağız. O zaman süreçlere başlayalım. my dance, make it hurt.
Evet, lambamızı sonunda bitirdik. Ben bu kadar komplike bir şey olacağını aslında beklemiyordum. Çünkü yapım aşamasında birçok zorlukla karşılaştım. İlk yaşadığım sorundan bahsetmem gerekirse ilk sorunumuz halihazırda bir led trafosunu buradaki haznenin içerisine yerleştirmek oldu. Büyük led trafosunu almadığı için küçük bir led trafosu bulmak zorunda kaldım. Daha sonra led trafosunun üstüne kontrolcü lazım. İlk başta kontrol ederken kullandığım kontrolcü sıkıntılıydı. İstediğimiz gibi ona komut veremiyorduk. Bu yüzden bu sorunu çözebilmek için farklı bir kontrolcüyle uğraştım. O kontrolcünün de kızılötesi sensörü koptu yaparken. O kadar, yani bizim ülkede bazı ürünleri o kadar kaliteli yapıyorlar ki bazen sorun oluşturabiliyor. Şunu biraz şöyle çevireyim. Daha sonra o koptuktan sonra farklı bir tane buldum. En sonunda LED'i bir şekilde bitirdim. Tamam dedim, artık kontrolcüye bağlayabilirim. Kontrolcüye bağlarken bu LED'lerin her birini ayrı ayrı yaptım. Lehimledim biliyorsunuz. Fakat şöyle bir sorun oldu. Sanırım şu LED'de. Bu LED'de yeşile bağlıyorum, mavi oluyor. Maviye bağlıyorum, yeşil oluyor. En sonunda bir şekilde modeli bitirebildim. Biraz modelden bahsetmem gerekirse modelin boynu hareket edebiliyor. Ayrıca bu yukarı aşağıda hareket edebiliyor. Sadece bu değil. Bunları ben fazlalıkla sıkmadım. Her biriyle de istediğimiz gibi yön verebiliyoruz. Bu da gerçekten güzel bir şey. Buradaki gördüğünüz tüm parçalar hareket ediyor. Ayrıca bunu yüksekten, dik olarak, yan olarak istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu RGB yaptım. Ben istediğim renkte yakabilmek için RGB yaptım. Ama siz yapmak isterseniz ve güçlü bir şey olsun isterseniz hiç RGB yapmaya uğraşmayın. Tek renk ledlerle beraber bunu normal lamba olarak kullanabilirsiniz. Çünkü RGB'nin ışık şiddeti tek renk ledlere göre biraz daha zayıf. Eğer bunu tamamen işlevli bir lamba olarak kullanmak istiyorsanız tek renk ledi öneririm. Bu ledler RGB olduğu için fazla renk vermiyor. Çünkü sonuçta burada beyaz oluştururken aslında 3 rengin karışımıyla bir beyaz oluşuyor. Bu yüzden eğer gerçekten güçlü bir şey olmasını istiyorsanız benim size önerim tek renk ledden yana. Tek renkli de yaparsanız gerçekten başarılı bir sonuç elde edersiniz. Fakat şu an sadece bence dekoratif olarak kullanılabilir. Yeterince güçlü bir ışığa sahip değil RGB'den. Bugün sizlerle beraber bir RGB hareketli fütüristik bir lamba yaptık. Bu gerçekten gelecekten kopup gelmiş gibi bir lamba gibi. Şunu kapatayım. Bu gerçekten gelecekten kopup gelmiş bir lamba gibi. Nasıl göründüğünü de bilmiyorum bu arada. Modelimiz bu şekildeydi. Bazı zorluklarla karşılaşmış olsak da sonuçta modeli bitirebildik. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.